Bu belgeselde sizlere 100 yıl önce gerçekleşmiş ve 100 milyon insanın ölümüne sebep olmuş ve gene kaynağı Çin olan ama savaş dönemindeki ağır basın sansürü ve yasakları nedeniyle adı İspanyol gribi olarak anılmış, insanlığın başına gelebilecek en büyük ölümlere sebep olmuş büyük İspanyol gribi salgınından bahsedeceğim. Karantina ortamında olduğumuz için araştırmalarımı ve belgesellerimi YouTube ortamında yayınlıyorum. Belgesellerimi beğenir ve abone olursanız sevinirim. Çin'de başlayan korona salgınından sonra Çin'de bulunan telekom firmaları birkaç ay içerisinde 12 milyon telefon hattının iptal edildiğini açıkladı. Bu hat iptalleri 2019 yılının son aylarında başlayan ve mahallemize kadar gelen korona salgınından ölenlerin sayısı olabilir mi sizce? Yukarıda açılan anket butonuna tıklayarak karşınıza çıkan seçeneklerden düşüncenizi belirtebilirsiniz. İnsanlar ülkemizde uygulanan sokağa çıkma yasaklarına, denetimlere ve yeni düzenlemelere uymuş, ülkeler ise hava, deniz ve kara sınırlarını tamamen kapatmış durumdalar. Salgının merkezi olan Wuhan kentinde sadece salgına yakalanan insanları iyileştirebilmek için birkaç gün içinde özel bir hastane inşa edildi. Bence önceden hazırlığı yapılmış bir hastalıktı ve Çin bunun için çoktan hazırdı. Ve Çin başkanı bile sadece bir maskeyle etrafta dolaşırken Rusya başkanı karantina kıyafetiyle dolaştı. Ama korona salgının ne kadar tehlikeli olduğunu anlamak için önce korona ailesinden olan ve 100 yıl önce tüm dünyaya yayılmış milyonlarca insanın ölmesine sebep olan İspanyol gribini anlamamız gerek. 1918 yılında başlayan ve insanların alt tarafı grip yahu dediği İspanyol gribi 18 ay içinde 100 milyon insan öldürdü. Tarih kitaplarında İspanyol gribi en büyük küresel salgın olarak geçmekte. Salgının adı İspanyol gribi olsa da salgının kaynağı koronavirüsüyle aynı noktadan başlamış. Yani Çin. Birinci Dünya Savaşı devam ederken siper savaşlarının yaşandığı Avrupa'dan binlerce kilometre uzaklıkta bulunan Çin İmparatorluğu savaştan uzakta durmayı seçmiş. Çin o dönemde dünyanın en zayıf ülkelerinden birisiydi ve Birinci Dünya Savaşı'na katılmak istememişti. Küresel bir savaştan uzak kalamadı ve Almanya'ya savaş açtı. Bu nedenle Avrupa'ya asker göndermek zorunda kaldı. Çinli askerleri sevmeyen komutanlar siperleri ve mezarları kazacak Çinli işçilere hayır demediler. Binlerce Çinli işçi cephede çalışmak için gönderildi. Çinli askerlerin Avrupa'ya geçişi ise Kanada limanından olacaktı. Gemilere bindirilen Çinli askerlerin arasında başlayan bir hastalık kısa sürede binlercesini yatağa düşürdü. Hastalığa yakalanan kişinin cildi maviye dönüyor ve kan kusmasına sebep oluyordu. Kanadalı doktorlar hepsi nasıl olsa Çinli diyerek umursamadılar. Tüm hastalara öksürük şurubu verdiler ve hepsini Avrupa'ya doğru gönderdiler. Kanadalı doktorların bu hatası salgını Avrupa cephelerinden Filipin adalarına kadar yayılmasını sağladı. Salgının ikinci kısmı ise Amerika'da Avrupa'ya gidecek olan askerlerin eğitim aldıkları yerlerde başladı. Amerika'nın Kansas eyaletinde ilk defa raporlanan grip, askeri kamplarda her zaman grip olur denilerek üstü kapatıldı. Ama hastalığın ilk ortaya çıkmasından bir ay sonra Amerika'da askeri kampların %60'ından fazlasında hastalık görülmeye başladı. Eğitimleri biten erlerin ailelerini görmeye gitmesiyle salgın sivil halk arasında yayılmaya başlamıştı. Kısa zamanda 6.000 kişiyi öldürmüş ama yetkililer tarafınca normal bir durum denecekti. Hasta olanlar kızamık ya da zatürre teşhisi koyulmuş ve yanlış tedavi yüzünden ölümle pençeleşirken tedavi olanlar da Avrupa'ya doğru yola çıkmıştı bile. Salgın şartlarına uyulmadığı için Amerikalı askerler hastalığı Avrupa'ya yanlarına taşıdılar. Hastalığın kuluçka evresini kalabalık gemi kameralarına geçirenler karaya indiklerinde Avrupa'nın cehennemini yaşamaya başladılar. Birbirinin içine girmiş siperlerde sefalet ve pislik içinde çarpışan askerler için İspanyol gribi düşmandan daha ölümcül hale geldi. 1918 yılının Nisan ayında gripin yeni kurbanları Fransız askerler oldu. Amerikalılarla beraber savaşan Fransız askerlerin arasında halsizlik ve yüksek ateş görülmeye başladı. Batı cephesinin kötü şartlarında sık görülen bu belirtiler ilk zamanlarda aynı Amerika'nın da yaptığı gibi normal görünse de bir süre sonra durumun çok vahim olduğu anlaşıldı. Pislik içinde olan siperler İspanyol gribi için efsane bir ortamdı.
Savaştan dolayı yorgun, bağışıklık sistemi bitmiş, on binlerce insan siperlerde hapis hayatı yaşıyordu. Salgının yayılması için daha uygun bir ortam olamazdı. Mayıs ayında Fransız askerlerinin %70 hastalanarak cephe gerisindeki Sahra hastanelerini doldurmuştu. Hastanelerin kötü şartları ve hastalığın nedeninin bilinmemesi yüzünden askerlerin %5'i kendi sıvılarının akciğerlerine dolması sonucu boğularak öldü. Salgın sonrasıyla yayılmaya devam ederken hükümetlerin uyguladığı ağır basın sansürü nedeniyle salgının durumu siperlerden başka bir yerde bilinmiyordu. İspanya savaşta tarafsız kaldığı için basın sansürü uygulamıyordu. Ama salgın İspanya'ya ulaşınca İspanyol basını sayesinde salgını tüm dünya öğrenmiş oldu. Ülkenin tüm şehirlerinde başlayan grip salgını İspanya kralına kadar herkesi öldürünce salgın haberleri uluslararası basın tarafından tüm dünyaya duyuruldu. Bu sayede hastalığın adı İspanyol gribi olarak anılmaya başladı. İspanyol gribi itilaf askerlerinin üzerine kabus gibi çökerken ittifak güçler arasında yer edinmeye başladı. 1918 yılının Haziran ve Temmuz aylarında Fransız ve İngiliz birliklerini silindir gibi geçen Alman askerleri grip yüzünden hareket edemez hale geldi. Temmuz ayında ise 500 bin Alman askeri yüksek ateş, mavi cilt ve kan kusması şikayetleriyle hastaneleri doldurdu. Sahra hastanelerinde yer kalmayınca askerler açıkta yatırılmaya başlandı. Savaş planları yapan Alman generaller Paris'e yürümeyi hedeflerken ordunun 1/3 hasta haldeydi. Bu sırada virüs, genetik mutasyona yol açan hardal gazı gibi kimyasalların arasında dolaştıkça daha da güçlendi. Yorgun, aç ve hasta olan Alman askerleri geri çekilme hazırlıkları yaparken salgın daha da acımasız hale geldi. Mutasyona uğramış olan virüs artık hastaya bulaştıktan 24 saat sonra öldürüyordu. Üstelik savaştan geri dönen askerler yüzünden liman şehirlerindeki sivillere de bulaşarak hızlı yayılmaya başladı. Hastanelerin dolup taşmasına ve doktorların bile hastalanmasına rağmen Amerika ve Avrupa basını çıkan salgın haberlerinin tüm güçleriyle bastırmaya çalışıyordu. Yöneticilerin umursamaz tavırlarından sonra hastanelerden gelen ne tabut kaldı ne de tabut yapacak ağaç haberinden sonra yaptıkları hatayı anladılar. Ama salgın şehirden şehire, tüm kıtalara çok hızlı bir şekilde yayıldı. Bütün şehirlerde hastaneler ve morglar aşırı doluluktan dolayı çalışamaz hale gelmişlerdi. Dünyanın önde gelen şehirleri 20. yüzyıl ışıltısından daha çok kara vebanın geldiği Orta Çağ şehirlerine benziyordu. Bu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu çöküş döneminin sonuna gelmiş ve birçok cephede savaşıyordu. Ey Müslümanlar! Biliniz ki devletimiz İslamiyet'in adlı ve canı olan Moskov, İngiliz ve Fransız hükümetleriyle muharip bulunuyor. Emirülmüminin Hazretleri sizi cihada davet ediyor. İspanyol gribinin Osmanlı İmparatorluğu'nun etkisiyle ilgili belgesel hazırlıyorum. Onu da önümüzdeki günlerde izleyebilirsiniz. Evlerde ölenleri toplamak için sokaklarda arabalar dolaşıyor ve cenazeleri toplu mezarlara gömüyorlardı. Doktorlar hastalığı teşhis etmek için ölenlerden doku numunesi ve kan örnekleri alıyordu. Ancak ellerindeki teknolojiyle hastalığın kaynağını göremiyorlardı. Sadece hastalığın hava yoluyla bulaştığını ve hastalığa bakteri benzeri bir şeylerin yol açtığını biliyorlardı. Ama tedavi edecek şekilde tanı yapamıyorlardı. Bilim insanları salgının kaynağını bilemeseler de orada olduğunu bildikleri düşmanla savaşmaya devam ettiler. Sayısız tıp merkezi elde ettikleri verilere dayanarak salgın için aşı ve tedavi üretse de hiçbiri başarılı olamadı. Doktorların oluşturdukları bazı tedavi yöntemleri salgın nedeniyle zayıflayan bağışıklık sistemine saldıran diğer hastalıkları önlese bile İspanyol gribi tüm gücüyle yerinde duruyordu. İspanyol gribi yeni ölümlere neden olmaya devam etse de savaş zamanı yaşanan yoğun insan trafiği nedeniyle dünyanın en ücra köşelerinde bile salgınla ilgili haberler gelmeye devam ediyordu. Hindistan nüfus kalabalığı ve kötü temizlik alışkanlıkları sebebiyle İspanyol gribinin ölümcül yüzünü en sert gören ülkelerden birisi oldu. Hatta ölülerinin küllerini yakıp küllerini serptikleri kutsal Ganj Nehri cesetlerle dolup taştı. Salgın sonlandığında Hindistan'da ölenlerin sayısı 25 milyona yaklaşmıştı.
Toplam bilanço ise çok daha korkutucuydu. Dünya nüfusunun 1/3'ü İspanyol gribine yakalanmış ve toplam nüfusun %6'sı ölmüştü. Bu rakam 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin toplamından bile fazlaydı. 1919 yılına gelindiğinde hastalık haberinin dünya ile irtibatı kesen Samoa adası haricinde salgının dünya üzerinde ulaşmadığı nokta kalmamıştı. Alaska'nın kuzey kutbuna yakın dağ köylerinden Filipinlere kadar uzanan salgın 1920 yılında etkisini yitirmeye başladı. Salgından sonra hayatta kalanlar bağışıklık kazandıkça ve hastalanmayanlar gribe karşı etkili bir şekilde durdukça salgın kaynaklı ölümler gittikçe azaldı. 1921 yılında da tamamen yok oldu. Ancak salgının etkisi dünya tarihini derinden etkiledi. Salgını durdurmak ve müdahale etmek için dünya genelinde pek çok sağlık kurumu yoğun araştırmalar yaptı. İspanyol gribi gibi üzerine çalışmalarına devam eden Alexander Fleming penisilini keşfetti. Bu icat 20. yüzyılda insan ömrünü uzatan en büyük keşiflerden birisi oldu. Salgın üzerine çalışmalarına devam eden bilim insanları hayatın bilgisini taşıyan DNA'yı buldular. İspanyol gribi bilim dünyası dışında dünya siyasetini de etkiledi. Gribin en sert vurduğu Hindistan'da sadece İngilizlere sağlık hizmeti verip yerel halka yardım etmeyen İngiliz İmparatorluğu yetkilileri Hindistan sömürgelerinden büyük tepki çekti. Yerel halka yardım eden bağımsızlık hareketi ise halk arasında büyük bir sempati kazandı. Bu sempati ilerleyen yıllarda Hindistan'ın bağımsızlığını kazanmasını sağlayacaktı. Bunun dışında Bağımsızlık Birliği, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi için yardım istendiğinde çok büyük bir yardımın toplanmasını sağlayacaktı. ...1918 salgını dünyaya gerekli önlemler alınmadığında hastalıkların kontrolden çıkıp hızlı bir şekilde yayılabileceğini ve sonuçların ne kadar ciddi olabileceğini gösterdi. Aynı şekilde karantina uygulamanın hastalığın yayılmasını önlediğini öğretti. İspanyol gribinden sonra başlayan kuş gribinden Ebola'ya kadar sayısız hastalık 1918 salgınından sonra alınan dersler sayesinde çok az hasarla atlatıldı. Ve şimdi karşımızda yeni salgınımız korona ya da diğer adıyla Covid-19 var. 1920 yılında başlayan İspanyol gribi insanlığa virüsler ve salgınlar hakkında birçok şey öğretti. Peki ya şimdi ne olacak?